Herkese merhabalar, ben Tuğba. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere kurutmadan nasıl güzel kestane yapılır onun tarifini vereceğim. Tarife başlıyorum. Kestanelerimi bir kaba koydum. Ve kestanelerin üzerini geçecek şekilde su koyuyorum. Bu şekilde bir 15-20 dakika bekleteceğim. Kestanelerimi suda bekledikten sonra güzelce yıkadım. Şimdi lütfen videoyu dikkatli izleyin. Çünkü kestaneyi nasıl kesmeniz gerektiğini sizlere bu videoda gösteriyorum. Bu şekilde kestanenin kalın tarafından hilal şeklinde kesiyorum. Bu kesim şeklinin size yerken nasıl kolaylık sağladığını göreceksiniz. Lütfen kestaneyi yanlış kesmeyin diyorum. İşte bu şekilde. Tekrar gösteriyorum. Lütfen videoyu dikkatli izleyin. Bütün kestaneleri kestim ve yağlı kağıt serili fırın tepsisine kestanelerimi koyuyorum. Ayrıca şunu belirtmek istiyorum. Ben bu şekilde pişirmeye başladıktan sonra tavada kestane pişirmiyorum. Ortasına sıcağa dayanıklı bir kap koydum. Kabımızın içerisine kaynar su döküyorum. Bunun amacı kestanelerimizin fırında kurumaması, daha nemli pişmesi için. Ve şimdi 250 derece ayarlamış olduğum fırında 20-25 dakikada kestanelerim pişti. Ve size dediğim gibi bu görüntü harika. Bütün kestanelerim neredeyse dışına çıkmış vaziyette. Birazdan sizlere kestanenin nasıl yumuşak piştiğini de göstereceğim. Gerçekten kestaneler mükemmel görünüyor. Videolarımı beğeniyorsanız lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve videolarımı sevdiklerinizle paylaşırsanız bana destek olmuş olursunuz. İşte sizlere kestaneyi daha yakından gösteriyorum. İçinden kolayca çıktı. Ve kestanemin nasıl piştiğini göstereceğim. Hiçbir şekilde tavadaki gibi kuruma yok. Gayet nemli bir şekilde pişmiş. İnanın lezzeti de harika. Yine güzel bir videonun sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sizlerle yeni videoda buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın. Afiyetle kalın.